bir tek harf yüzünden basılan binlerce ürün çöp olabiliyor. Tabiri vardır, terzi kendi söküğünü dikemez. Grafikerler de kendi reklamını yapmakta her zaman zorlanırlar bana göre. Çalışma saatleriniz tam kesin ve net değildir. Gecenin bir yarısı bir telefonla bilgisayar başına oturmak zorunda kalabilirsiniz. Bu bölümde Selçuk Engin'le Başlarım Böyle İşe diyeceğiz. Selçuk bir grafik tasarımcı. Hoş geldin Selçuk. Hoş bulduk. Kendinden biraz bahseder misin? Ben Selçuk Engin, Bursa doğumluyum. 15 yıldır grafikerlik yapıyorum. Grafik tasarımcı kimdir? Ne iş yapar grafikerler? Grafik tasarımcı resimleri, yazıları belirlenen ebatlarda, belli bir düzende, estetik kaygısı güderek oluşturup ve bunları mecraya sunan kişidir aslında grafik tasarımcı. Nasıl grafik tasarımcı olunur? Okulu, kitabı, kursu var mı bu işin? Tabii ki elbette var. Yani okulunu okuyarak da grafik tasarımcı olabilirsiniz. Bir usta-çırak ilişkisiyle bir yerde başlayıp en ufaktan en yukarı kadar çıkabilirsiniz. Ya da belli kursları bitirerek, özel kursları, oralardan mezun olduktan sonra grafik tasarımcı olabilirsiniz. Nerelerde iş bulur grafikerler? Hangi sektörler grafik tasarımcılara ihtiyaç duyarlar? En başta ajanslar, ondan sonra çeşitli çok fazla yer var. Tabelacı, web tasarım işi yapan yerler. Aslında bir fabrikada bile iş bulabilirsiniz aslında günümüzde. Çünkü onlar da kendi bünyelerinde artık grafiker çalıştırmaya başladılar. Belediyelerde, aklınıza gelebilecek her yerde aslında iş bulabilirsiniz. Sadece tasarıma ihtiyaç olsun. Orada da size ihtiyaç vardır. İyi bir grafiker günümüz şartlarında ne kadar kazanır? Para var mı bu meslekte? Para var, elbette ki para var. Ama işte bulunduğunuz şehir ve sizin seviyenizle alakalı bir durum. Minimum asgari ücret de diyebiliriz ama bunun ucu yok. Ucu çok açık. Yani bir ay çok fazla kazanabilirsiniz ama öbür ay hiçbir şey kazanamayabilirsiniz yani. Bir reklam ajansı grafik tasarımcıda hangi nitelikleri arar? Aslında çok fazla nitelik arıyorlar yani günümüzde. En başta takım çalışmasına uyumlu olması gerekiyor. Ajansın içinde uyumlu çalışması gerekiyor. Programlara hakim olması gerekiyor. Tasarımı bilmesi gerekiyor. Sadece programları bilerek grafiker olunabilir mi? Bizim piyasadaki tabir ettiğimiz sadece düz bir grafiker olabilir. Ama tasarımcı grafiker bence olamaz. Sadece programları bilmek yetmiyor. Operatör grafikerle tasarımcı grafikerin arasında ne gibi farklar var? Operatör grafiker bilgisayar başında oturup gelen işleri baskı aşamasına hazırlayıp sunan kişidir aslında. Çok fazla tasarımla işi olmaz. O işte basılır ya da üretilir. Bu tabelacıda da olabilir, başka bir yerde de olabilir. Tasarımcı grafiker, ona bir brief gelir. O brief üzerinde düşünür, kafasına tasarlar ve en sonunda bunu oturur, üretir. Bir grafikerin iş günü nasıl geçiyor? Bir tasarımcı güne nasıl başlar? İlk önce kahveyle başlar. Kahvesini alır ve masasına oturur. Ondan sonra ertesi günden kalan işleri varsa onları toparlar. Ya da yeni bir iş geldiyse onunla ilgili bir briefini alır. Yapılması gerekiyorsa ön bir araştırma yapar. Ondan sonra kafasında yormaya başlar. İşi olgunlaştırdıktan sonra kafasında bilgisayar başına oturur. Ya da takım arkadaşlarıyla, ofisteki diğer grafikerlerle iş paylaşımı yapıldıktan sonra işe başlar. Sen nasıl grafik tasarımcı olmaya karar verdin? Bu süreç nasıl işledi senin sürecin? Ben grafik tasarım nedir diye hiç bilmiyordum. Benim tabanım aslında web tasarımdan geliyor. Webçiydim. Ondan sonra bir gün bana birisi grafik tasarımcı olur musun dediler. Ben de bilmiyordum ama olurum dedim ve oldum. Yani öyle başladı hikaye aslında. Burnun sürttü mü hiç bu meslekte? Ben çok fazla yerde çalıştım. Matbaada çalıştım, tabelacıda çalıştım. Bu da bana avantaj sağladı. Şöyle bir avantajım oldu. Matbaa kısmını çok iyi öğrendim. Reklam ajanslarında çalıştığım zamanlarda reklam ajanslarının nasıl yürüdüğünü öğrendim. Tabelacıda çalıştığım zaman bir tabela nasıl üretilir? Hangi aşamalardan geçer? Çünkü bunların hepsi size meslek hayatınıza lazım oluyor. İşte önünüze farklı farklı işler geliyor. Ve bu işlerde biraz da tecrübeye dayanıyor. Böylelikle ben de farklı yerlerde çalışarak değişik iş tecrübeleri edindim. Bu sektörde yanlış iş yapıldığında sonuçları nasıl olur? Çok fena olur. Çünkü bizde yanlış iş yapıldığı zaman iş basılır ya da üretilir ve bir daha geri dönüşü yoktur. O iş bir kere yapılır ve bir daha hata kaldırmaz. Nerelerde hatalar olur? Nerelerde hatalar yapılır? Aslında her aşamada hata olabilir ama onun kontrolü gitmek gerekiyor. En çok rastlanan yazım yanlışıdır. Bir Ş harfini ya da bir S harfini yazmadığınız zaman bir katalog yaptığınız örnek, iş basıldı ve binlerce basılıyor. Bir tek harf yüzünden
basılan binlerce ürün ya da üretilen ürünler çöp olabiliyor. İş dünyasına yeniden başlasan tekrar grafik tasarımcı olmak ister misin? İsterim. Niye istemeyeyim? Çünkü işimi seviyorum. Olmak isterdim yani. Kendi reklam ajansını açmayı düşündün mü hiç? Evet, aslında her dakika düşündüm ama Türkiye şartlarında bu biraz daha zor. Bunun için maddi bir kaynağınız olması gerekiyor. Onu geçtim, bir müşteri portföyü bulmanız gerekiyor ki reklam ajansınızı açtığınız zaman o iş devam edebilsin. Para aslında çok para gerekmiyor ama müşteri bulmak, müşteriye ulaşabilmek bunlar çok zor işler. Bir tabiri vardır, terzi kendi söküğünü dikemez. Grafikerler de kendi reklamını yapmakta her zaman zorlanırlar bana göre. Çalışma hayatında ilginç veya unutamadığın bir hikaye oldu mu? Bir keresinde bir harf yüzünden işte az önce anlattığım gibi bir harf yüzünden 10.000 tane katalog çöp olmuştu. Böyle ilk sektöre başladığım zamanlardı. O benim için çok büyük bir yıkım olmuştu. Hem matbaa için hem de benim için biraz stresli bir gündü ve onu hiç unutamam. Başlarım lan böyle işe dediğin olay oldu mu hiç? Olmaz mı? Bir işi yeniden yapmak ve yeniden yapmak insanı ya da bizim sektörde bizi yoruyor. Bir projede projeyi bitirdik ve müşteri revize istedi. Revizeyi bitirdik. İşi teslim edecektik. Ama iş sonra farklı yerler değişince proje yeniden başlanıldı ve yeniden yaptık. Ve bu tam 3 defa oldu. Böyle olunca da insan başlarım bu işe diyor yani. Yapılır mı bu iş gerçekten? Bu iş gerçekten yapılır. Eğer seviyorsanız bu iş yapılmayacak bir iş değil. Para da kazanırsınız, güzel de yaşarsınız, mutlu da olursunuz. Bu iş yapılır. Bu mesleğin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bu mesleğin avantajları normal bir fabrika işçisi gibi sabah 9 akşam 6 çalışmazsınız. Belli kıstaslarınız yoktur. Rahat olursunuz çünkü üretmek zorundasınız ve üretirken de rahat olmak zorundasınızdır. Maddi açıdan belli bir maaşınız yoktur. İstediğiniz kadar kazanabilirsiniz. Bu sizin elinizde. Ne kadar çalıştığınızla orantılı bir şeydir. Dezavantajı çalışma saatleriniz tam kesin ve net değildir. Yani sabah erken de başlayabilirsiniz ya da öğlen de başlayabilirsiniz. Ya da gecenin bir yarısı bir telefonla bilgisayar başına oturmak zorunda kalabilirsiniz. Stresli bir meslek mi? Bu meslekten doğan bir hastalığın veya bir takıntın var mı? Var. Stressiz bir iş günü aslında yok gibi bir şey. Çünkü her iş acil, her iş önemli, her işin hemen yetişmesi gerekiyor. Bu da sizde stres oluşturuyor. Bu bazen çok yoğun oluyor, bazen az oluyor. Bir takıntı diye sorarsan takıntıda işte meslek hastalığı olarak tabelaları çok fazla okurum. Ya da tabelalar nasıl üretilmiş ona dikkat ederim. Ya da elime bir dergi, bir katalog geçtiği zaman onu sonuna kadar karıştırmak zorunda hissederim kendimi. Çünkü oradan da besleniyorsunuz bir nevi. Başkaları ne yapmış, neler etmiş ya da nasıl yapılmış. Belki de bir hata arıyorsun. Belki de bir hata arıyorum. O da bir ayrı bir mevzu. O da çok garip oluyor. Bir hata, evet bakın burada bir hata yapılmış falan deyip böyle işi kötülemek gibi oluyor ama o da zevkli oluyor bazen. Bulmaca gibi. Yeni başlayacak tasarımcılara neler tavsiye edersin? Sabırlı olmalarını tavsiye ederim ilk olarak. Sabır bence bu işte çok önemli. Hem iş için hem ileriki hayatı için. Çünkü hem insanla uğraşıyoruz hem tasarımla uğraşıyoruz. Çünkü işimizin bir ucu da insana dayanıyor. İnsan ilişkileri de çok önemli. Her müşteri şeker gibi müşteri çıkmıyor. Zorlu müşteriler de çıkıyor. Onlarla uğraşmak gerekiyor. Ya da işverenle uğraşmak gerekiyor. Aynı dili konuşmak sanırım önemli. Evet, yani onu yakalayamadığınız zaman insan biraz zorlanıyor ama seviyorsanız, bu işe gönül verdiyseniz bu iş yapılır. Teşekkür ederiz Selçuk. Ben teşekkür ederim.